Herkese selamlar, sevgiler. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim çay kahve yanında atıştırmalık pekmezli lokum. Çocuklarınıza pekmez içiremiyorsanız böyle yapıp çocuklarınıza da yedirebilirsiniz. Pekmezli cevizli sucuk lezzetinde çok güzel oluyor. Buyurun tarife geçelim. Malzemelerimiz: yarım çay bardağı nişasta, yarım çay bardağı un, yarım çay bardağı şeker, 1 su bardağı pekmez, 2 su bardağı su, 1 kase ceviz ve 1 kase de Hindistan cevizi. Tencereme önce nişasta ve unu alıyorum. 1 su bardağı pekmezi ekliyorum. 2 su bardağı suyu da ekleyeceğim. Önce pekmezli bardağa döküyorum ki pekmezi sıyrılsın. Çırpma teliyle çırparak nişasta ve unu inceltiyorum. Kaynarken topaklaşmaması için iyice çırpmak gerekiyor. Yarım çay bardağı şekeri ekliyorum. Lokum olduğu için biraz şekerli olması gerekiyor. İsterseniz şekersiz de yapabilirsiniz. Ama şeker hem tadını daha iyi yapıyor hem de rengini parlaklaştırıyor. Bir kez daha çırptıktan sonra cevizleri ekleyeceğim. Ben cevizlerin biraz dişe gelmesini seviyorum. O yüzden elimle kırarak ekliyorum. Siz isterseniz robottan daha küçük çekebilirsiniz. Kanalımda 3 sene önce çektiğim pekmezli cevizli sucuk tarifim de var. Çok beğenilmişti. Sorulan soruları cevaplamak için de ikinci bir video çekmiştim geçen sene. O videolarıma da bir göz atın derim. Bu lokum tarifi de cevizli sucuk tarifini aratmayacak lezzette. Cevizleri de kırdıktan sonra tencereye ocağıma aldım. Orta ateşte karıştırarak pişiriyorum. Koyu pelte kıvamına gelene kadar pişireceğim. Eğer lokum tarifleri ilginizi çekiyorsa kanalımda portakallı, limonlu ve güllü lokum tariflerim de var. Videomun sonunda ekran görüntüsü yapacağım. Üzerini tıklayarak onlara da bakabilirsiniz. Pekmezli peltem koyulaşmaya başladı. Böyle göz göz kaynayıncaya kadar karıştırmaya devam edeceğim. Meyve sulu lokum tariflerime baktıysanız orada kaynattıktan sonra en az 20 dakika karıştırarak kaynatmaya devam etmiştim. Güzel bir lokum kıvamında olması için peltenin tencereden sıyrılması gerekiyor. Ama pekmez kaynadıkça çabuk yanıp böyle koku verdiği için çok kaynatamayacağız. 2-3 dakika kaynatacağız. O kıvamı elde etmek için de lokumları yaptıktan sonra bir süre dışarıda bekletip kurutmamız gerekiyor. Bakın pekmezli peltem iyice koyulaştı. Kıvamı da bu şekilde. Artık hafif hafif koku gelmeye başladı. O yüzden ocağı hemen kapatıyorum. Tencereyi ocaktan alıp böyle 5-6 dakika ilk sıcaklığının çıkmasını bekleyeceğim. Kare borcam tepsinin içini elimle ıslatıyorum. İlk sıcaklığı çıkan pelteyi tepsiye dökeceğim. Kaşıkla tepsiye yayıyorum. Bu lokumun içine ceviz atmanıza da gerek yok. Sade bile yapabilirsiniz. Lokumu böyle tepsiye döktükten sonra oda sıcaklığına gelmesini bekledim. Daha sonra buzdolabına kaldırdım. Buzdolabında da 1 saat bekledi. Lokumumun üzerine Hindistan cevizinin birazını döküyorum. Hindistan cevizini serptikten sonra elimle biraz bastırarak Hindistan cevizini lokuma yapıştırıyorum. Şimdi lokumu ters çevireceğim. Kenarından çok az kaldırırsanız hepsi dökülecektir. Bakın kolayca çıktı. Lokumun diğer tarafına da Hindistan cevizinden serpiyorum. Artık lokumumu dilimliyorum. Kahve yanında ikram etmek için küçük küçük dilimleyeceğim.
Siz de istediğiniz büyüklükte dilimleyebilirsiniz. Önce şerit şeklinde kesiyorum. Ben hamur kesme aparatını kullandım. Bıçakla da kesebilirsiniz. Keserken arada bir bıçağınızı temizlerseniz daha düzgün kesersiniz. Bakın şimdi de dikine kesiyorum. Küçük küçük küp küp lokumlarım olacak. Lokumları kestikten sonra kalan Hindistan cevizini de bolca üzerlerine serpiyorum. Yanlarını da Hindistan cevizine bulamak için yavaşça kaldırarak karıştırıyorum. Lokumu iyice kaynatmadığım için ve hazırlar gibi içinde katkı maddesi olmadığı için halen yumuşak. İyice Hindistan cevizine buladıktan sonra bir günde dışarıda bekleteceğim. Bir tepsimin üzerine yağlı kağıt serdim. Yağlı kağıdın üzerine lokumları alıyorum. Dışarıya serip dediğim gibi bir gün dışarıda bekleteceğim. Aslında bu şekilde de yiyebilirsiniz. Ama daha uzun süre dayanması için içindeki suyun biraz daha çekmesi gerekiyor. Ben yaptığım lokum, cevizli sucuk ve pestillerimi derin dondurucuda saklıyorum. Yiyeceğimde azar azar çıkartıyorum. Çıkarttığımda da yeni yapılmış gibi oluyor. Kokma ya da nemlenme gibi bir olay olmuyor. Dışarıda beklettiğinizde küflenme ya da nemlenme olabilir. O yüzden dolap en garantili yöntem. Bu şekilde dışarıda da bir gün beklettim. Direkt güneşe koymayın. Önce biraz gölgede kuruttuktan sonra güneşe çıkartın. Bakın bunlar da ayva pestillerim. Onlar da kuruyorlar. Videolarını da çektim. İnşallah en son kuruduktan sonra videoyu toparlayıp yayınlayacağım. Kanalıma aboneyseniz ve takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Ben evde böyle doğal ürünler yapmayı seviyorum. Henüz abone değilseniz de kanalıma destek verip abone olursanız sevinirim. Yeni videolarımdan haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın. Çay kahve yanında misafirlerinize ikramlık çok güzel oluyor. Çocuklarınız için de sağlıklı bir atıştırmalık. Bakın şöyle yakından da göstereyim. Evde böyle sağlıklı, ekonomik lokumlar hazırlayabilirsiniz. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Beğenilerinizi, yorumlarınızı eksik etmeyin. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Tariflerimi oradan da paylaşıyorum. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek dileğiyle. Mutfağınızdan bereket hiç eksik olmasın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.